Herkese merhaba. Bu videoda size ucuz uçak bileti almanın bazı yöntemlerini göstereceğim. Ekranımda da uygulamalı olarak size biletler alacağım. O esnada nasıl daha ucuza biletleri alabiliriz? Bunları keşfedeceğiz. Türk Hava Yolları, Pegasus ve Ryanair ile ilgili ucuz bilet alma yöntemlerini söyleyeceğim. Bunun dışında bu tabii ki kampanyalı biletlerin dışındaki bir ucuz alma. Yani son anda bir bilet alabiliriz ya da bazı basit triklerle daha ucuz biletler almanın yöntemleri olacak. Yani bir kampanyada ben daha ucuz bilet bulabilirim. Bu kampanya farklı oluyor çünkü. Ama ben normal bir zamanda daha ucuza biletlerimizi nasıl alabiliriz? Kampanya dışında daha ucuza nasıl alabiliriz? Ya da bir bilet almak zorundayız birkaç gün sonraya. Bunu daha ucuza nasıl getirebiliriz? Böyle daha nadir bilinen ucuz alma yöntemlerinden bahsedeceğim. Öncelikle Türk Hava Yolları'yla başlayalım. Türk Hava Yolları'nda bir Multicity diye bir seçenek var. Bu Multicity'de birden farklı şehire bilet alabiliyoruz. Yani başka bir şehre gidip başka bir şehirden dönebiliyoruz. Bunu kullanarak daha ucuza biletler alabiliriz. Ben daha çok kullandığım bir rotadan bahsedeceğim. Ancak tabii ki siz diğer rotaları da deneyebilirsiniz. Ben bütün şehirleri denemedim. Belki bazı şehirlerde işe yaramıyordur ama bazı şehirlerde işe yarıyor bu. Mesela örneğin Malta'ya çok gidiyorum ben. Malta'ya gidiş dönüş bilet bakalım ve hep aynı tarihlere bakalım. Bu birçok tarihlerde işe yarıyor. Tabii yine her tarihte işe yaramayabilir. Tarihleri de iyi seçmek lazım ama birçok tarihte işe yarıyor. Mesela 22 Mart'ta gidip 11 Nisan'da döndüğümüzü varsayalım. Bir kişilik. Sadece Malta'ya gidiş geliş bilet ne kadarmış ona bakalım. 22 Mart ve 11 Nisan için en ucuz 8.331 TL gözüküyor. Bu Malta'ya gidiş dönüş. Hadi Madrid'e gitmiş olalım. Madrid'e aynı tarihlerde gitmiş olalım. Bu biletimiz ne kadar? Bu da yaklaşık bir 10.500 lira. Tabi burada mesela 8.900 liraya da var. Hadi 8.900 liraymış gibi düşünelim. Ama 10.500 lira o gün. Ee, bunu şimdi ben iki şehre de gideceğim. Yani öyle planlıyorum. Bir tanesine değil. Gitmişken ikisine de gideyim. Aradan da bir Malta'dan da Madrid'e giderim. Bunu Barcelona'ya da gidebiliriz. Buraya da uyuyor. Multisti'yi seçiyorum. Bakalım mesela İstanbul'dan Malta'ya gittim. Madrid'den de İstanbul'a döneceğim. Şimdi tarihleri de aynı seçelim. 22 Mart, 11 Nisan olarak seçtim. 9.500 lira. Aslında burada şey düşünüyoruz yani ikisinin ortalaması gibi böyle 10.500, 8.000 küsur 10.500. Burada benim size vereceğim bir tavsiye. Bu son dönüş uçağını değiştirmeniz. Yani Madrid'den İstanbul'a değil de Madrid'den İstanbul Türk Hava Yolları olduğu için tabii ki İstanbul'dan aktarma yapıyor her yere. Madrid'den İstanbul'a aktarmalı. Mesela Atina yakın bir yer. Priştina, Atina, Tiran böyle şehirleri Sofya, Bükreş bu şehirleri denerseniz aynı tarihler hiçbir şey değiştirmedim. 9.500 liralık bilet 6.750 lira oluyor. Yani hem Malta'ya gidiş dönüşten hem Madrid'e gidiş dönüşten daha ucuz hem de İstanbul yazmamdan daha ucuz. Buradaki fark ne? Siz uçuşları sıralı olarak kullanmak zorundasınız. Herkes uçuşlarını sıralı olarak kullanmak zorunda. İstanbul Malta'yı kullandım. Madrid İstanbul'u kullandım. İstanbul'dan istersem Atina'ya da gidebilirim ama gitmeye de bilirim. Burada diyebilirim ki ben İstanbul'da ineceğim. Aslında aynı uçağı ben yaklaşık 2.800 lira daha ucuza almış olacağım. Bu en önemli bir trikti. Bu tarihleri de şehirleri de değiştirebiliriz. Mesela Madrid değil Barcelona yapalım. Aynı tarih olsun, hiçbir şey değiştirmeyelim. Bakalım ucuza denk gelecek mi? Bu da yani neredeyse aynı fiyat Madrid dönüşüyle. Yani Barcelona'dan da dönebiliriz. Eğer bunu İstanbul yapsaydık 9.300 lira olacaktı. Yine kârdayız. Farklı bir şehir seçelim. Mesela İstanbul Riga diyelim. Yani Malta olmak zorunda değil. Riga'yı seçelim. Tamamen farklı bir yer. Burada mesela İstanbul olduğu için 9.500 lira. Hadi buraya Atina yapalım. Bakın yine 6.900 lira yani daha ucuza denk geliyor.
Bu şehri değiştirebilirsiniz. Bazen Atina daha ucuz olur, bazen Priştina daha ucuz olur, bazen Sofya daha ucuz olabilir, Selanik daha ucuz olabilir, Bükreş daha ucuz olabilir. Bunları siz deneye deneye bulacaksınız. Tiflis bile bazen daha ucuz olabilir. Ya da gitmek istediğiniz bir yer vardır. Oradan sonra gidersiniz. Hatta bunu şöyle de yapabilirsiniz. Yani burayı İstanbul'dan Atina'ya. Yani illa aynı gün bağlantılı da gitmek zorunda değilsiniz. Mesela ne yapalım? 13 yapalım. Hadi 2 gün İstanbul'da kalalım. Bakalım aynı fiyatı verecek mi? Biraz daha pahalı verdi. Bunu değiştire değiştire böyle daha 6.900'e ya da daha ucuza bile bulabilirsiniz. Yani gün değiştirelim. Hadi 15 yapalım. Yok, vermedi. Yani deneye deneye bulabilirsiniz. Amaç burada son uçuşu değiştirmek. Yani ister aktarmalı yapabilirsiniz, ister ayrı bir uçuş olarak ekleyebilirsiniz. Burada amaç buraya İstanbul değil başka bir şehir koymak ve o uçağı kullanmak zorunda değilsiniz. Tabii eğer bagajınız varsa bunu e, bu durumda Barcelona'dan binerken söylemeniz lazım. Ben sadece İstanbul'a gideceğim, benim bagajlarımı İstanbul'a kadar gönderin diye. Bu sayede daha ucuza e, ve hiçbir fark ödemeden, yani bir farkı olmadan uçabilirsiniz. Burada en önemlisi İstanbul çıkışlı bakıyoruz. Çünkü normalde başka şehirden de uçabiliriz. Yani mesela İstanbul'dan değil de Sofya'dan da Riga'ya gidebiliriz. İstanbul aktarmalı. O şehirden uçuyorsak bu şekilde de daha ucuz olabilir biletler. En güzel olayı buydu. Tarihleri de değiştirerek bunu kullanabilirsiniz. Faydalanmalısınız bundan. Gelelim Pegasus Hava Yolları'na. Pegasus Hava Yolları'nda ise şimdi Türk Hava Yolları git gelde daha mantıklı bir hava yolu. Çünkü tek yön biletler çok daha pahalı oluyor. Git gel alınca daha ucuz oluyor. O yüzden ben size Multi City seçeneğini gösterdim. Ama Pegasus'ta tek yön biletle git gel bilet arasında hiçbir fark yok. Hatta tek yön almak daha mantıklı bile olabilir. Şimdi burada yine Madrid örneğinden bakalım. Mesela Madrid İstanbul tek yönde 27 Nisan olsun. Şimdi burada bir şey var. Yani klasik bir şey. Buradan takvimden tabii ki en ucuza bakıp ne zamanmış diye bulabilirsiniz. Kampanyalarda çok daha ucuza biletler alabilirsiniz. Ancak bizim amacımız kampanya dışıydı. O yüzden mesela burada Madrid İstanbul yakın tarihe bakalım, hatta Ocağa bakalım. Şimdi Ocak'tayız. Ocak ayındayız. Bakalım. Şimdi biletleri görüyoruz. İstanbul'a 2500 lira, 3500 lira. Mesela 11. Pahalı olan gün buymuş. Bakalım. Hatta yarına bakalım. 9900 lira yarın uçağı. Şimdi yarın uçağı. Ben bu Madrid İstanbul değil de yine Madrid Atina yapıyorum. Bakalım ne olacak. Yarınki uçak oldu bize 2934 lira. Yani aynı uçak, sadece bir İstanbul aktarması var Atina'ya. Ee, 10 bin liralık uçak bakın 3 bin lira. Yani bunu tabii ki e, bazı günler olmayabilir, bazı günler olabilir. Bir aktarmalı uçuş alarak biletlerinizi daha ucuza getirebilirsiniz Pegasus'ta da. Ee, Direkt uçuş almak yerine. Ve o uçağı kullanmak zorunda değilsiniz. Kullanabilirsiniz. Tabii ki giderseniz daha iyi ama gitmezseniz de e, bir sorun oluşmaz. Bunu da bir sürü farklı şehir örneklerinde deneyebilirsiniz. Mesela Barcelona deneyelim. Barcelona, Atina deneyelim. Bakalım var mıymış herhangi bir uçuş. İlerleyen günlerde teker, ikişer gözüküyor. 3200 liralık. Priştina deneyelim. Bakalım. Bakın mesela bu ucuz değil. Ama bir sonraki gün 4800 lira. İstanbul'a ne kadarmış bakalım. 14 bin liraymış, 3 bin liraymış. Burada olmadı mesela. Tiflis yapalım. Bakın 14 bin liralık uçuş Tiflis yapınca hani 7850 lira oldu. Yani yine daha ucuza denk geliyor. Ee, Yani son günlerde ilerleyen tarihlere de bakabilirsiniz. Orada da çok daha mantıklı biletler çıkabiliyor. Bazen direkt İstanbul'a daha ucuzdur. Bazen böyledir. Yani bakmakta, hepsini karşılaştırıp karar vermekte bir fayda var. Bunun dışında bir de Ryanair çok kullanıyoruz biz. Ryanair'a gidelim buradan. Ryanair. Burada en önemli şey biletinizi alırken, yani 3 konumuz var burada. Bir, en ucuz bileti bulmak.
Ne yapıyoruz? Burada plandan Fairfinder, ucuz uçak bileti bulmak için nereden gideceğiz? Mesela nereden olsun? Lizbon'dan Malta'ya gidelim. Bütçem de 50 euro. O bana en ucuz bileti gösteriyor. Lizbon'dan Malta'ya. Buradan haritadan bakabilirsiniz. Her ayın gösteriyor. Bakın 15 euro, 18 euroya biletler varmış. Buradan bu şekilde bakarak ay ay biletlerinizi alabilirsiniz. Bu birinci konu. İkinci konu, diyelim ki ben bu bileti alacağım. Şu bileti alacağım. Yani benim için gün bu. Bugün gitmek zorundayım. Bana bu seçeneği sunuyor ve diyor ki burada paketler öneriyor bana. Basic, Regular, Plus, Flexi Plus. Yani bunları seçmek, en ucuz bileti alabilmek için kesinlikle Basic'i seçmelisiniz. Bu Basic'te sadece bir küçük sırt çantası var. Regular'da ise küçük sırt çantası dışında sana bir koltuk veriyor. Yani istediğin koltuğu seçebiliyorsun ama ekstra ayak uzatmalı koltukları seçemiyorsun. Zaten sana otomatik ücretsiz verebileceği bir koltuğu seçiyorsun. Avantajı ne? Ortaya düşmezsin de sağa sola oturabilirsin. Ama bu da bir %66, zaten ortaya düşmeyeceksin yani. Sağa ya da sola düşeceksin. Ee, Öncelikli biniş, bu zaten Priority and Two Bags var. Şu ikisi Priority and Two Bags. Bakın artı 32 euro istiyor sizden. Seçmiyoruz. Bunu seçiyoruz. Şimdi ben bunu seçtim. Adımı soyadımı girdim. Adımı soyadımı girdim. Basic paketi seçtikten sonra. Burada bunu seçiyoruz. Hiçbir şekilde koltuk eklemiyoruz ki, çünkü zaten bedava. 24 saat kala bedava verecek sana. O seni zorluyor sistem. Yok seç 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 para öde diye, ama hayır. Continue without. Burada bakın, az önce size 32 euro istediği şey, sana bir koltuk verecekti ve bunu verecekti. 24 euro. Yani 8 euro kârdasın. Hatta bunu seçersen 20 euro. Priority binmezsin de bunu alta verirsin. Bu sefer 12 euro kârdasın. Bu şekilde tabii git gel birden fazla kişiysen daha büyük rakamlar olacak. Küçük küçük birikecek ama büyük olacak rakamlar. Hep bu şekilde almanızı tavsiye ediyorum. Ee, Bazen burası çok daha ucuz oluyor. Yani mesela burada 24 diyor ama bu 14 de olabilirdi. Sen yine o aradaki farkı kar olarak cebine koyacaktın. Bunun dışında size önerebileceğim, yani bu bileti alırken ne istediğinizi bilerek alın. Yani eğer buraya bir kilogram ekleyecekseniz, bagaj ekleyecekseniz 10 kilogram ya da 20 kilogram, o anda ekleyin. Yani sonradan eklemek daha pahalı oluyor. Örneğini de vereceğim. Bakın mesela burada 27 euro diyor. Ben daha dün bir bilet aldım. 25 euro diyordu. Benim biletlerime bakalım burada. Evet, Tenerife'den Madrid'e uçacağım bilet. Ona ben 3 tane 20 kilogram ekledim. Bakalım. Aynen 25 euro ödemişim tanesi için. Ee, Eğer şimdi eklemek istersem, yani ben sonradan karar verdim diyelim ve eklemek istiyorum. 25 euro yerine bakın kaç euro? 45 euro. Yani 20 euro daha fazla istiyor benden. Tamam, son dakika karar verebilirsiniz. O tamamen ayrı bir şey. Ama önceden kesin götüreceğiniz bir şeyler varsa ya da bir ihtimal varsa buradan alıp daha ucuza getirebilirsiniz. Yani önceden karar vermek burada önemli. Yani bilgiler bu kadar. Bu üç havayolu şirketinden bu şekilde ucuza biletler alabilirsiniz. Bunlar tamamen kampanya dışındaki biletleri uygun almakla ilgiliydi. Ben çok faydalanıyorum bundan. Siz de faydalanın ve daha ucuza bilet alın. Çok insan bilmiyor. Ryanair'da regular paketi seçiyorlar ki sanki orada hiç bagaj yokmuş gibi. Aslında sonradan bagaj eklenebiliyor. Neden bu şekilde yapmak varken, küçük küçük kâr etmek varken etmeyelim. Hepinize saygılar öneriyorum bu yöntemleri kullanmanızı ve bu işlerden faydalanmanızı. Eğer faydalanırsanız ve daha farklı sorularınız olursa da altta bana sorabilirsiniz. Ben bilet almayla ilgili sorularınızı cevaplarım içtenlikle. Sevdiğim bir iş. Yılda çok bilet alıyorum ve küçük küçük böyle faydalanmak hoşuma gidiyor. Eğer bu içeriği sevdiyseniz, beğendiyseniz, bu ve benzeri içeriklerin gelmesini istiyorsanız da lütfen kanalımızı takip edin ve
Faydalanmasını istediğiniz arkadaşlarınızla da kanalımızı paylaşın. Bu videoyu da paylaşabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.